Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz 5 motiften oluşan bir günde örüp kullanabileceğiniz çok şık bir çanta çalışacağız arkadaşlar. Makrome iple ördüm. Birazdan ip ve tığ bilgilerimi sizinle paylaşacağım. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. Dediğim gibi sadece 5 motiften oluşuyor. Benim çantam birazcık minik oldu. Bu aralar biliyorsunuz ki minik çantalar çok moda. Ama ben minik çanta kullanamam derseniz arkadaşlar bu gördüğünüz motifleri videoların ilerleyen dakikalarında zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İstediğiniz kadar büyütüp kocaman bir plaj çantası dahi yapabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz boylarda rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz ve bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen güzelliği yapımına geçiyorum. Ben şöyle ipimi göstermek istiyorum. Ayaz'ın makrame ipini kullanacağım. Hemen şöyle etiketini de sizlere göstermek istiyorum. Ekran kaydı alabilirsiniz. Renk numarası 1221. Arkadaşlar çok hoş ve çok güzel bir rengi var. Çok beğendim ben. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tığ numaram 3 milimlik tığ kullanıyorum. Arkadaşlar öncelikle sihirli halkayla başlayacağım ama sizler sihirli halka yapmak istemezseniz 5 zincirle başlayabilirsiniz. Ben şöyle ipin ucunu biraz uzun bırakıyorum ki rahat saklayabileyim. İpimi halka haline getirdim ve birleştiği noktadan tutuyorum. Halkamın içine toplamda şöyle 3 zincir çekelim. Toplamda çektiğimiz 3 zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 şöyle ipimi tutup ortayı küçültüyorum. 9 10 11 ve 12. İpimi iyice çekiyorum ve ortayı iyice küçültüyorum. Birazdan ipi saklayacağız. Burada ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen dibine batırıyorum. Şöyle. Hemen dibine batırıp 2 ilmek çekiyorum. Gerisi tığımda. Tığın başını doladım. Battım. 2 ilmek çekiyorum. Gerisi tığımda 3 tane yarım trabzanım var. Üçünü de kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Tığın başını doladım. Aynı trabzan tepesine bu şekilde 3 tane şöyle yarım trabzan yapmış oluyoruz. 3 tane. Daha sonra hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Tekrar aynı şekilde 2 ilmek çekiyorum. Gerisi tığımda. Battım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Tığımda 4 tane ilmek var. Hepsini kapatıyorum. 2 zincir ve 12 tane yaprak olana kadar 12 tane ikili trabzanımız vardı. 12 tane yaprağımız olacak. Bu şekilde. Tek tek trabzan tepelerine bu şekilde yapraklar yapacağız. Ben sıramın sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yaprağımı yaptım. Burada tığ başını doluyorum. İlk yaprağın şu tepe noktasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada 2 zincir çekmiş oluyoruz ki bu boşluğa gelmek istiyorum ben. 3 zincir çekiyorum. Ve hemen bu boşluğa çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. 2 zincir. Hemen önümdeki 2 yaprak boşluğuna 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde bitireceğim. Tığ başını doladığım ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. İkili trabzan yaparak buraya 2 zincir çekmiş oluyorum ve tam ortasında gelmiş oluyorum. Şimdi artık köşelerimizi yapacağız. İlk köşenin yarı kenarını yapmak için 4 zincir çekiyorum. Tığ başını 2 kez doluyorum. Hemen dibindeki boşluğa batarak 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ve çektiğim zincirle beraber 3 tane üçlü trabzanım olmuş oldu. Burada hiç zincirim yok. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 zincir yok, hemen ikinci boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane boşluğa 3'er tane ikili trabzandan sonra 2 kez doluyorum ve hemen köşe yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan, 2 kez tığın başını dolayarak 2 oldu. 3 2 zincir, 2 kez doluyorum ve köşemin içine batarak, daha doğrusu boşluğa batarak 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 2 kez dolamayı unutmuyoruz. Evet. Bakın yine burada 2 tane boşluğuma 3'er tane ikili trabzan, arada zincir yok. 2 3 tığın başını doladım, diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Ve burada bakın ikinciyi bitirdim. Ve burada tığın başına 2 kez dolayıp hemen burada 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir çektim ve yine aynı boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 2 kez doluyorum ve ilk başladığımız boşluğa yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum ve burada köşemi tamamlamış olacağım. Evet. Yine aynı yöntemle bitiriyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İkili trabzan yaptım ve son sıramıza geldik. Son sıramızda ikili trabzanlar yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum.
çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum boşluğa. Bu şekilde. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 3 boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 hemen diğer boşluğa geçtim. 1 2 ve 3 köşeme geldim. Köşenin içine batıyorum. 3 tane ikili trabzan. İki zincir, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Boşlukları 3'er tane ikili trabzan. Arada zincir yok ve köşede 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine köşede bitiriyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. 2 ve 3. Hemen burada şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben küçük bir çanta yapıyorum. Ama sizler daha büyük çantalar yapabilirsiniz. Bu en son sırayı aynı şekilde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan ve her boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak zaten şuradaki her boşluk her sırada bir tane fazla olacak ve istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Çantanızda istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Hemen bunun ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Fikir olsun diye şöyle hemen enin ölçüsü tam 11 santim arkadaşlar. Dediğim gibi sizler biraz fazla büyük yapmak isterseniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi hemen burada 2 zincir çekeceğim. Ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle biraz uzun keseceğim ipimi. Evet. Şöyle alttan saklayacağım arkadaşlar. Öncelikle sihirli halkamı saklamak istiyorum. Sihirli halka maalesef çözülüyor. Şöyle daha bir küçük tığ alacağım. Sizler de bir küçük tığ ile saklama yaparsanız sizin için iyi olacaktır. Daha rahat olacaktır. Şöyle bir düğüm attıktan sonra hemen içinden saklıyorum. Saklaması zaten çok kolay arkadaşlar. Şöyle çok videoyu uzatmak istemiyorum. Bu şekilde saklayacağım. Diğerini de aynı şekilde şöyle saklıyorum. Çünkü saklamayı göstermemeyi çok istiyorsunuz. O yüzden şöyle hemen hızlıca saklamayı göstermek istedim. Evet, şöyle bulduğunuz ilmeklere geçirerek bakın bu şekilde saklıyoruz. Evet, şimdi ben hemen iyice saklayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ilk motifimizi bir tane yapıyoruz. Tamamını bitiriyoruz. Diğer motiflerin hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. sıradan sonra 5. sırayı şöyle ördüm. Bakın köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle şu köşeye batalım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve hemen köşenin içine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen şu motifin ilk trabzanından ilmeği geçireceğim. Şu şekilde. Daha sonra köşenin içine ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen ikinci
trabzanın tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Ve yine boşluğun içine, köşenin içine 3. ikili trabzanımı yaptım. Ve buradaki ikili trabzanın, son ikili trabzanı köşenin içinden geçirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra aralarda zincir yoktu. Tığın başında oluyorum. Hemen boşluğa geçiyorum. İlk ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi şöyle biraz sıkıştırıyorum. Ve hemen buradaki bakın üçlünün ilkine battım. İlmeği içinden geçirdim. Tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzanı yapıyorum. Ve karşıdaki şöyle bakın ikincinin tepesine battım. Ve ilmeği içinden geçirdim. Üçüncüye batıyorum. Üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. Şöyle net de görünsün istiyorum. Bakın tam karşıya gelen trabzanın tepesine batıyorum. Aslında çok kolay. Diğer motiflerde de aynen bu şekilde bu uygulamayı yapabilirsiniz. Trabzanla sık iğne ile biten tüm motifleri takipçilerim hep soruyor. Nasıl bitirelim, nasıl birleştirelim motifleri diye. Trabzanla ve sık iğne ile biten tüm modelleri bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Görüntüsü de çok hoş oluyor. Bu şekilde bakın hemen karşıdakini birkaç tane videomda bunu göstermiştim. Takip edenler muhakkak hatırlamışlardır. Bu şekilde hem sonradan birleştirme olmuyor. Hem örüp hem birleştirmek daha da zamandan bize kazandırmış oluyor. Bana göre öyle. Evet, sonuncu boşluğuma batıyorum. Şöyle. Şurayı beraber bitirelim istiyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buradaki de bakın son üçüncüye battım. Ve içinden geçirdim. Tığın başını doladım. Köşeye batıyorum. Ve bakın şu köşeden üçüne de batacağım. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay derken çözüldü. Şöyle tekrar yapacağım. Evet. Kameranın karşısında biraz zor oluyor. Ama eminim sizler şöyle hemen bir çırpıda öreceksiniz. Evet. İkincinin içinden. Evet. Ve son. Bu şekilde. Burada 2 zincirimiz vardı. Bir zincir çekiyorum. Şöyle köşenin içinden battım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve diğer yarısına başlıyorum köşenin. Şöyle göstermek istiyorum. Şuraya. Ve burası normal son sırada gibi aynı devam edecek. Diğerlerini de beraber birleştireceğiz. Evet, ben bu şekilde burayı bitireceğim. Çok videoyu uzatmak istemiyorum çünkü. Gördüğünüz gibi ilk birleştirmemiz muhteşem oldu. Hemen ben bunu bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motifimi bitirdim. Hemen bir başka motifi ördüm. Şöyle hemen sadece bir duvarını ördüm. Çünkü hemen şöyle birleştirmeyi göstermek istiyorum. Hem burayı birleştireceğiz hem de burayı birleştireceğiz. Onun için şöyle döndürüyorum ve buradan başlıyorum. Yine bakın şu köşedeki 3 tane ikili trabzanı ördüm. Bir zincir çekiyorum ve hemen şu köşeden ilmeği geçiriyorum. Yine az önce gösterdiğim gibi aynı devam edeceğim. Şöyle küçük tığ almışım, pardon.
Hemen yine aynı şekilde burayı devam ettiriyorum. Bakın hemen karşıdan ilmeği geçirdim. Ve yine birleştirmem aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi çok videoyu uzatmayalım. Zaten burayı göstermiştim. Bakın şuraya gelene kadar, yani şu köşeye gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuraya kadar geldim. Hemen köşeyi birlikte yapalım istiyorum. Buraları birleştirdim. Köşenin içine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Ve bakın köşeyi başlıyorum birleştirmeye. Şu kafamız karışmaması için burayla beraber göstermem gerekiyor. Evet. Şöyle şu üçüncü trabzanı da birleştirelim. Evet. Şimdi şunla şurayı birleştireceğiz. Yani şu şekilde, daha doğrusu şöyle bir kutucuk yapmış olacağız. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorum. Şöyle hemen şu iki motifin birleştiği nokta, şuraya batacağım. Şöyle iki motifin birleştiği noktaya battım. Sık iğne yaptım. Dönüyorum ve hemen diğer tarafını yapmak için ilk trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum birleştirme noktasını. Ve yine bakın yandaki motife geçiyorum. Ve ilk trabzanına battım. İkinciyi yapıyorum. İkinciye battım. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve üçüncüye battım. Bakın şu şekilde birleştireceğiz yani. Şöyle olacak. Bunu bu şekilde şöyle aynı yöntemle, az önce gösterdiğim yöntemle yine birleştiriyorum. Bu şekilde. Polyester makrome olduğu için örerken biraz buruşabiliyor ama sonra gerçekten böyle kalıp gibi daha düzgün bir şey ortaya çıkacak. Ama örerken böyle birazcık buruşmalar yaşayabiliyoruz. Eminim ki anlaşıldı arkadaşlar. Bu şekilde ben, yani şunu şu şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde birleştirmiş olduk. Şöyle kutu şeklini vermek üzereyiz. Hemen diğer motifimi de hazırladım. Dördüncü motifimi, biliyorsunuz ki 5 motiften oluşuyor. Hemen şöyle şuradan başlayarak şöyle göstermek istiyorum. Şöyle birleştireceğiz bunu da. Son motifi de hemen diğer motifi de şöyle göstermek istiyorum. Diğer motifi de 4 bir kenarını birleştireceğiz. Şimdi bunu yine aynı şekilde ben birleştiriyorum. Şöyle hemen yönünü bulmak istiyorum. Evet, şu alt katman olarak kabul ediyorum. Ve şu şekilde birleştireceğim. Şimdi burada bir zincir çekmiştim. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve başlıyorum birleştirmemi yapmaya. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın alt katmanım bu şekilde ve yukarıya doğru birleştireceğim. Şimdi normal düz bir şekilde şurayı birleştirelim. Evet arkadaşlar, bakın şurayı yine bitirdim. Şu bölümü yine şu şekilde birleştireceğim. Bakın şöyle birleştireceğim. Yine aynı yöntemle birleştiriyorum. Bakın burada köşemin yarısını yaptım. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Şöyle açıyorum. Bakın iki motifin arasındaki şu sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir yaptım. Ve hemen
köşenin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve diğer motifin köşesinin yarısından başlıyorum. Gördüğünüz gibi yaptıkça eliniz alışacak zaten. Biraz oyalıyor ama ortaya muhteşem bir şey çıkıyor. Eğer derseniz ki yani bu bana zor gelir diye dikebilirsiniz arkadaşlar. Başka birleştirme yöntemleri kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sizler nasıl rahat edecekseniz o şekilde birleştirmenizi yapabilirsiniz. Dikmek de çok kolay gelebilir. Veya şey yapabilirsiniz. Kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Yine burayı da şöyle birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, birleştirmemi bitirdim. Şöyle 4. motifimi de bu şekilde birleştirdim ve görünüş şu şekilde olacak. 5. motifimin 1 2 3 4. sırasında ördüm ve 4 köşesini birleştireceğiz. Artık tam kutu haline getireceğiz. Hiç 5. sıraya başlamadım. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum ve şuradan başlıyorum ki şöyle dönebileyim. Hemen şuradan şöyle ilk trabzandan geçirelim. Evet. Şöyle ilk trabzandan geçiriyorum. İkinci birleştirme aynı, sadece bunda 4 köşeyi de birleştirmiş oluyoruz. Başka hiçbir püf noktası yok arkadaşlar. Evet, bu şekilde ben yine de başlangıcını sizlerle paylaşmak istedim burada. Bakın hemen tekrar karşıya geçtim ve yine şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurayı birleştiriyoruz şu şekilde. Şurayı birleştiriyoruz ve şurayı birleştiriyoruz. Ben hemen etrafını birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın son köşeme geldim. Bu son köşeyi yine aynı şekilde şöyle bir zincir çekiyorum. Köşemin içine batıp sık iğne, bir zincir ve buraya şuraya gelene kadar normal şekilde öreceğim. Yani buraya yine 3 tane ikili trabzan, arada zincir yok, yine 3 tane ikili trabzan, diğer köşeye gelene kadar yine bu şekilde burayı örmeye devam edelim. Bakın son köşemin de 3 tane ikili trabzanını yaptım. Burada bir zincir çekiyorum, karşıdaki köşeye battım, kaydırmayla kapattım. Bitişimiz bu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum, şöyle ilmeğimi uzatarak kesiyorum ipimi ve çantamın ana gövdesini bitirmiş oluyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de gayet geniş. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet, çok şık olacak. Evet, hemen şöyle tekrar ipimi alıyorum. Evet, hemen ipimi alıyorum. Şöyle uzunca bırakıyorum. Bir düğüm attım. Şöyle bakın. Çantamızın formu bu şekilde olacağı için şöyle kenardan başlamak istiyorum. Yani ortalardan değil de şöyle kenardan başlıyorum. Hemen şöyle herhangi bir trabzan tepesine kenardan şöyle sabitliyorum sık iğne ile. Tüm şu arkadan da ilmeklerimi yürüteceğim ki saklaması da kolay olsun istiyorum. Evet, bu şekilde tüm trabzan tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyorum bu sırada. Bu şekilde. Şöyle iki motif ayrımına gelince hemen orayı da göstermek istiyorum. Bu sıra sadece sık iğneden oluşuyor. Şöyle şurayı net bir şekilde göstermek istiyorum. Evet. Şöyle tek tek batıyorum. Bakın son trabzana da battım. Şimdi burası ayrım yeri. Şu köşenin içine batıyorum. Bir tane.
şu birleştirdiğimiz noktanın tam ortasına batıyorum. Hemen oraya bir tane sık iğne, bir tane diğer boşluğa ve daha sonra yine trabzan tepelerine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle burayı beraber bitirelim istedim. Evet, son sık iğneme de battım. Daha sonra yaptığım ilk sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. İlk sıra sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi burada istediğiniz sırada sık iğne yapabilirsiniz. Ben 3 veya 4 sıra sık iğne yapmayı düşünüyorum. Hemen diğer sıraya başlangıç bir zincir, hemen dibine batırıyorum. Bir sık iğne ile ilk sık iğnemi yapmış oluyorum ve burada ayrım noktaları olmadığı için direkt her bir sık iğne tepesine batarak sık iğne yapacağız. İster 3 ister 4 sıra yapabilirsiniz. Hatta 5 sıraya kadar çıkabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz sırada yapın. Ben tahminen göz kararı yaptığım için ya 3 ya da 4 sıra yapacağım. Şu anda ben ikinci sıradayım. Dediğim gibi ya 3 ya 4 sıra yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 3 sıra yaptım. Benim için 3 sıra yeterli. Şimdi artık sap kısımlarını yapacağız. Yine aynı yöntemle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ben göz kararı olarak saplarımı şu bölüm ve bu bölüme yapmak istiyorum. Şimdi burada yine ben sık iğne yapacağım. Bakın şöyle hesap yapalım. Şöyle bakın, şu kenarın yakından göstermek istiyorum. Birinci değil ikinci trabzanına kadar sık iğne yapalım. Evet, bakın tam ikinci trabzanın tepesine kadar geldim. Şimdi siz eğer diyeceksiniz ki büyük yaptığımızda biz nasıl ayrım yapacağız? Aynı şekilde motif büyüdüğünde yine ikinci trabzandan ikinci trabzana kadar şu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci trabzana geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Zincir çekip ölçmek istiyorum şöyle. Çok da geniş olsun da istemiyorum, küçük olsun da istemiyorum. Bence bu kadar yeterli. 29. Sizler kendiniz çantanızın büyüklüğüne göre ayarlarsınız ve hemen burada bakıyorum. Köşe burası. Köşenin ikinci trabzanına şöyle sabitliyorum sık iğne ile. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde sabitledik. Daha sonra arkasına gelene kadar sık iğnelerime devam ediyorum. Arkada da yine aynı şekilde bakın ikinci sık iğneden ikinci trabzanın tepesinden ikinci trabzanın tepesine yine aynı şekilde devam edeceğim. Hemen orayı da yine göstermek istiyorum. Şuraya gelene kadar yine örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine bakın şöyle şuradaki ikinci trabzana gelmek üzereyim. Şöyle, evet, ikinciye geldim. Yine burada 29 tane zincirim var. Ben hemen 29 zincirimi çekip dönüyorum. 29 zincirimi çektim. Bunu nereye bağlıyorduk? Bakın şu şekilde. Yine ikinci trabzanın tepesine bağlıyorum. Ve yine sıra sonuna kadar sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle sıra sonuna kadar, sıra sonuna gelmişiz zaten. Evet. Bu şekilde.
Yine zincire gelene kadar bir sırayı da aynı şekilde devam edeceğim. Yine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir, dibine battım, sık iğne. Evet. Şimdi şuraya gelene kadar yine sık iğne yapmaya devam edelim. Evet, tam zincir bölümüne gelmek üzereyim. Son sık iğneye battım, sık iğne yaptım. Daha sonra bakın bu zincirlerin tam ortalarına batarak tüm zincirlere tek tek batarak sık iğne yapacağım. Evet. Tüm zincirleri atlamadan tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Diğer köşeye gelene kadar, şuraya gelene kadar tüm zincirleri tek tek batarak sık iğnemizi yapalım. Evet, bakın şöyle tüm zincirleri tek tek batarak sık iğnemi yaptım. Daha sonra yine sık iğne tepelerine batarak bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Yine arkasında da aynı şekilde sık iğne yaptım. Zincirlere battım ve burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi tekrar burada bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum bir sık iğne ile. Yine tam şöyle en sondan bir öncesine gelene kadar sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Hemen şöyle şurayı göstermek istiyorum. Bakın. Hemen önümdeki sık iğneye batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen şu katlanma yeri dediğimiz yer. Ben eğer buraya da batarsam şurada bir potlanma oluşacağı için ben şuradaki, bakın, yani şuradaki en son sık iğneye batmayacağım. Şöyle bunu atlıyorum. Hemen yanındakine batıp sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bakın burada bir potluk oluşmadı. Bu şekilde tekrar devam ediyorum. Diğer tarafta da aynısını yapacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Diğer tarafta da yine bakın son trabzana batmıyorum. En son buraya batıyorum. Bunu atlıyorum. Diğer tarafa batıyorum. Burada da bir tane atlayarak devam edeceğim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Yine ben etrafını arkasındaki şuradaki tutacağı da aynı şekilde yapacağım ve dönüşte yine burada buluşalım. Sıramın sonuna geldim. Yine kaydırma yöntemiyle bu sırayı da kapatıyorum. Ve diğer sıramızdan bir önceki sıra gibi yine aynı şekilde ilerleyecek. Bu sıralamayı yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yine askı kısmına gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın yine şuraya kadar geldim. Tam şurada bakın katlanma yeri şurası. Tam o katlanma yerini yine bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Ve bakın hiç katlanma yok. Ve bu şekilde yine askı kısmımı da tek tek her bir sık iğne tepesine batarak devam ediyorum. Yine diğer köşede de aynısını yapıyorum. Bakın diğer köşe belli. Şuraya batmıyorum. En son buraya sık iğne yapıyorum. Atlayıp diğerinden devam ediyorum. Bu sırayı da bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Ve çantamızı bitirdik. Kapanışı şöyle ilmeğimi uzattım. Şurayı daha düzgün bir geçiş yapmak için şuradan tığımı batırıyorum arkadan. Şu ilmeği öne çekeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi daha düzgün bir geçiş yapmış olduk. Şimdi şöyle çeviriyorum. İyice sıkıştırıyorum. Ve şöyle aşağı doğru yine bir ilmeğe batarak kaydırma yapıyorum ki ilmeği aşağıya alabileyim.
Evet. Şöyle burada bir zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Bu şekilde ipimi de aşağı doğru saklayacağım. Şöyle hemen küçük tığımı alayım. Daha doğrusu ince tığ. Daha ince bir tığ. Şu şekilde saklayacağım istediğim kadar. Bakın hemen şöyle çeviriyorum. Şuradaki görüntü gerçekten çok düzgün. Evet. Şimdi çantamızı bitirdik. Benim şöyle minik bir etiketim var. Onu takacağım şuraya. Ve çantamı şöyle açarak içinden şöyle buhar tutarak elimle düzelteceğim arkadaşlar. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Ben hemen etiketimi takıp biraz buharımı da tutup hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çantamı bitirdim. Şöyle etiketimi yapıştırdım. Birazcık karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Ben fermuar veya çıt çıt takmadım. Astarım olmadığı için astar da ekleyemedim. Ama sizler astarınızı, çıt çıtınızı veya fermuarınızı takabilir ya da terzilere taktırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de çok şık bir çanta çalıştık. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.